Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Fiyat aralıklarına göre en iyi telefonlar serisine 7000 ile 10.000 TL bandından başlıyoruz. Hiç öyle fiyatını hak etmeyen ama sırf güncel olduğu için saçma sapan telefonlara yer vermedim. Hem işlemci bakımından hem de ekran ve genel dengesiyle en iyi telefonları birlikte inceleyeceğiz. Başlamadan bu videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi fiyatlar sürekli değiştiğinden haliyle listedeki cihazlar da değişiyor. Tabii ki yine belli başlı en çok önerdiğim fiyat performans telefonlar listede bulunacak. Ancak listeye yeni giren daha önce görmediğiniz modeller de var. Listedeki tüm telefonların detaylı incelemelerini yaptık. Telefonlardan bahsederken kartlar kısmına koyacağım. Oradan tıklayarak o videoları da izleyebilirsiniz. Şimdi listenin en ucuz ve alınabilecek en mantıklı telefonuyla başlayalım. Galaxy M23'ü görüyoruz. 6.6 inç PLS bir panele sahip ve Full HD Plus çözünürlük sunan bu ekran 400 ppi piksel yoğunluğuyla önümüze çıkıyor. Galaxy M23'ün donanım kısmında orta segmentteki başarılı işlemcilerden Snapdragon 750G bulunurken 4 GB RAM de bu sisteme eşlik ediyor ve 128 GB'lık depolamanın da M23'te olduğunu söyleyeyim. Oyun performansı olarak da yeterli düzeyde. PUBG'de akıcı grafiklerde takılma, kasma, doğma problemi olmadan oynatabilirken zaten bu telefonun amacı genel olarak oyun odaklı bir kullanım değil, gündelik kullanım ve kamera özelinde olduğunu söyleyeyim. Kamera tarafında M23'te 50 megapiksel f1.8 diyafram açıklığında HDR ve yapay zekayı destekleyen bir kamerayı görebiliyoruz. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş açı ve makro kamerada bulunuyor. Ön kameraya baktığımızda 8 megapiksellik f2.2 diyaframlı bir kamerayı görebiliyoruz. Video konusunda ise Galaxy M23'te 4K 30 FPS'te videolar çekebiliyoruz. 5000 mAh batarya ve hızlı şarj tarafında da ve 25 Watt hızlı şarj desteği M23'te bulunuyor. Yazılım tarafında Android 12 ve One UI 4.0 ile gelen M23'te mono hoparlörler de bulunuyor. Galaxy M23 suya ve toza karşı ise herhangi bir dayanıklılık bulundurmuyorken telefonumuzun güvenlik kısmında hem yüz tanıma özelliği hem de güç tuşuna entegre parmak izi okuyucumuz da bulunuyor. Listemizin ikinci sırasında Redmi Note 9 Pro günümüz telefonlarından biraz daha farklı bir yapıyla geliyor. Burada hem yumuşak kenar çerçeveleri, kamera modülü ve kasa yapısı itibariyle biraz daha farklı bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ekran tarafında da 6.67 inçlik IPS ve Full HD Plus 395 ppi gibi gayet yeterli bir çözünürlüğe sahipken 60 Hz standart bir panelin kullanıldığını da söyleyeyim. Donanım tarafında geçen senenin en popüler işlemcisini Snapdragon 720G'yi görürken 6 GB RAM bu sisteme eşlik ediyor. 64 megapiksel ana kameramız, 8 megapiksel ultra geniş, 2 megapiksel makro ve derinlik algılama kameralarını da görebiliyoruz. Fotoğraf kalitesi beklentimin üstünde çıktı. Fotoğraflara baktığımız zaman orta segment cihazlarda olan yapaylık burada pek de söz konusu değil. Renkler canlı ve gerçeğe yakın bir şekilde gözükürken Note 9 Pro'da 4K 30 FPS'te EIS desteğimiz var. O EIS'in olmamasından dolayı videolar çok sabit değil ama yine de fiyatına oranla başarılı olduğunu söyleyeyim. Note 11 Pro gibi güncel bir cihazdan da daha iyi bir deneyim sunduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Batarya tarafında da Redmi Note 9 Pro'da 5000 mAh batarya ve 30 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Bu bataryayı sıfırdan 100'e 1 saat 40 dakika civarında doldurabilirken batarya performansı da oyun harici bir kullanımda bir günü kesinlikle çıkartıyor. Hoparlör tarafında mono tek bir hoparlör cihazımıza konumlandırılmış. Açıkçası ses performansından, ses deneyiminden çok memnun kaldığımı söyleyemeyeceğim. Son olarak suya ve toza karşı da Note 9 Pro sadece su sıçramalarına karşı korunuyor. Redmi Note N'te 6.43 inç boyutunda Full HD Plus 409 ppi piksel yoğunluğuna sahip AMOLED bir panel kullanılmış ve 1100 nite varan maksimum parlaklığı da kesinlikle yeterli seviyede diyebilirim. Note N'in donanım kısmında Helio G95 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcimizle birlikte Note N PUBG'de akıcı ve dengeli grafiklerde 60 FPS, HD ve HDR grafiklerde de 40-45 FPS arasında akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Bu telefon özellikle hem ekran kalitesi olarak üst düzey beklentileri olanların hem de oyun tarafında yüksek performans isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir model. Kamera kısmında 64 megapiksel f1.2
f2.79 diyafram açıklığında HDR yapay zeka destekli güzel bir ana kamera kullanılmış. İkinci kameramız 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı. Üçüncü ve dördüncü kameralarımızda 2 megapiksel f2.4 makro ve derinlik algılama kameraları. Notones'in ön kısmında ise 13 megapiksel f2.45 diyaframla gelen güzel bir kamera bizleri karşılıyor. Video tarafında arka kamerayla 4K 30 FPS'te, ön kamerayla ise Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Redmi Note N'te 5000 mAh'lik bir batarya ve 33 Watt hızlı şarj desteği bizlere sunuluyor. Kutu içeriğimizden de 33 Watt'lık adaptörün çıktığını söyleyeyim. Android 11 ve MIUI 12.5 ile kutudan çıkan Note N IP53 sertifikasıyla suya ve toza karşı da korunduğunu söyleyeyim. Listemizin 4. sırasına geldiğimizde Note 10 Pro ekran konusunda 6.67 inç boyutunda AMOLED panele sahip olan Full HD Plus çözünürlük sunan bu ekranda 120 Hz tazeleme ve 240 Hz dokunma hassasiyeti de bizlere sunulmuş durumda. Parlaklık oranı olarak da 1200 nite varan oldukça yüksek bir parlaklık değeriyle geliyor ve güneş ışığı altında da kesinlikle bir görme zorluğu yaşamıyoruz. Kamera kısmında ise telefonumuzda ana kameramızda 108 megapiksel çözünürlüğünde Samsung'un ISOCELL HM2 sensörüne yer verilmiş. Fotoğraf çekim kalitesi konusunda Redmi Note 10 Pro özellikle aydınlık ortamlarda gerçeğe yakın renkler verebilmesi ve fotoğrafların detaylarında da kayıp yaşamamamız açısından ben başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Özellikle daha da karanlık ortamlarda grenlenme ile karşılaşabiliyoruz ancak genel toplamda kaliteli kareler ortaya koyuyor. Burada 4K 30 FPS ve Full HD 60 FPS videolar çekebiliyoruz. Şimdi Note 10 Pro'nun ön kamerasına da bakarsak 16 megapiksel f2.2 HDR yapay zeka destekli portre modunda da fotoğraflar çekebilen güzel bir kamera bizleri karşılıyor. Snapdragon 732G işlemcisiyle geliyor. Bu işlemci oyunlarda da 40-45 FPS arasında bir performans verebiliyor. Batarya performansı olarak da Note 10 Pro'da 5020 mAh'lik bir batarya bulunurken 33 Watt hızlı şarj desteği de bizlere sunuluyor. Note 10 Pro'da stereo hoparlörlere yer verilmiş. Listemizin son sırasına baktığımızda burada halen fiyat performans oranıyla iyi bir seviyede olan Poco X3 Pro'ya yakından bakalım. Ekran tarafında 6.67 inç boyutunda Full HD Plus çözünürlüğünde 120 Hz tazeleme ve IPS LCD bir panelle geliyor. Batarya tarafında 5160 mAh ve 33 Watt hızlı şarj desteği sunan Poco X3 Pro, Snapdragon'un amiral gemisi düzeyinde işlemcisi olan yani Snapdragon 860 ile geliyor. Bu işlemci gerçekten çok başarılı. Poco X3 Pro bu fiyat bandının açık ara en başarılı cihazı diyebilirim. 48 megapiksel f1.79 diyafram değerine sahip Sony'nin IMX582 sensörü Poco X3 Pro'da kullanılmış. İkinci kameraya baktığımızda 8 megapiksel f2.2 ekstra geniş açı, 3. ve 4. kameralarımız ise 2 megapiksel çözünürlüğünde f2.4 diyafram değeriyle gelen makro ve derinlik algılama kameraları. Ön kameraya geçtiğimiz zaman 20 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyafram açıklığında güzel bir kamera kullanılmış. Video kısmında ise arka kamerayla 4K 30 FPS'e kadar, ön kamerada ise Full HD 30 FPS video çekim imkanı sunuyor. Hoparlör konusunda stereo hoparlörlerle gelen X3 Pro güvenlik seçeneği olarak güç tuşuna entegre edilen parmak izi okuyucuyu ve yüz tanıma özelliğini bizlere sunuyor. Dostlar, şimdi bir değerlendirme yaparsak Galaxy M23 uzun zamandır çok yüksek fiyatlara satılıyordu. Ancak Samsung tarafında resmi olarak stoklara girdiği için fiyatları bayağı düştü. Şu anda 7000 TL'nin altında, hatta 6500 bandına kadar da bulunabiliyor. Artık günümüz için 4 GB RAM'li telefonları çok fazla önermem. Fakat Snapdragon 750G gibi gerçekten orta segmentte güçlü bir işlemci kullanıldığından M23 günlük kullanımda da oyunlarda da herhangi bir problem yaşatmıyor. 4 GB RAM Snapdragon 750G ile biraz daha dengelenmiş diyebilirim. Ayrıyeten ucuza bir Samsung telefon almak istiyorsanız da kamerasıyla da kesinlikle en mantıklı seçenek diyebilirim. Bu arada 120 Hz ekranı da önemli bir avantaj. Redmi Note 9 Pro'da şu ana kadar yapmış olduğum hiçbir listeye girememiş bir telefonken şu anki fiyatlarıyla alınabilecek mantıklı bir düzeye geldi. Şu anda baktığım zaman kamerasıyla da performans ve bataryasıyla da sizi üzmeyecek bir cihaz. Ekran yönünde parlaklık konusunda biraz zayıf kalsa da ekran kalitesinin hiç fena olmadığını da belirteyim. Performansıyla da halen günlük kullanım ve PUBG gibi yüksek grafikli oyunları orta ayarlarda akıcı bir şekilde oynatabilecekken 7000 TL'nin biraz altındaki fiyatıyla da bence mantıklı bir çözüm. MediaTek işlemcili bir telefon istemiyorum diyenlere Note 9 Pro'yu önerebilirim. Ama bana soracak olursanız bu fiyatlara çıkmışken Helio G95 ile Redmi Note N
ekran tarafında da performans anlamında da Note 9 Pro'dan önde ve Note 10S bu piyasaya rağmen fiyatı artmayan 2-3 telefondan biri. Kamera ve genel olarak günlük kullanımdaki performans benim için daha önemli diyorsanız, az ısınan ve 120 Hz AMOLED ekranıyla Note 10 Pro 7700 TL bandında 8 GB RAM ile alınabilecek en iyi telefon diyebilirim. Şu anda 9000 bandında Galaxy A33 veya A52 almaktan çok daha mantıklı diyebilirim. Hem kamera yönünde hem de batarya anlamında iki cihazdan da çok daha başarılı. Şu anda bu fiyat bandında baktığımda Note 10 Pro'nun alternatifi olarak Realme 8'i görebiliyoruz. Aslında Realme 8 tam olarak Redmi Note 10S'e denk bir cihaz. Yani Note 10 Pro Realme 8'den segment olarak da üstün. Şu anki fiyatlarıyla hiçbir şekilde önermediğimi belirteyim. Realme 8 kötü bir cihaz değil. Sadece şu anki fiyatını hak etmiyor. Bu yüzden de bu listeye giremedi. Listemizin son sırasına gelirsek, geçtiğimiz senenin favorisi Poco X3 Pro. Batarya, performans, özellikle de hoparlör sistemiyle çok güçlü bir cihaz diyebilirim. X3 Pro'nun fiyatı çok oynuyor. Şu anda videoyu çektiğim an itibariyle 9500 bandında bulunabiliyorken bir anda 10.000'lerin üstüne de çıkabilir. En önemli rakibi de X3 GT. X3 GT ile X3 Pro arasında ortalama 1000 TL yani 50 Euro'luk bir fark söz konusu. Eğer bu fiyat farkı bütçenizi zorlamayacaksa X3 GT daha mantıklı. Kamera ve ufak bir farkla da performans anlamında X3 Pro'nun gelişmiş bir versiyonu. Aralarında çok fark yok ama tabii ki X3 GT biraz daha uzun ömürlü. Listeyi genel anlamıyla bir değerlendirirsem çok net bir şekilde şu anda bu fiyatlarda nokta atışı diyebileceğim en iyi cihazları birlikte inceledik. Sizce bu seriyi devam ettirelim mi? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Sizin bu listede olması gerekiyordu dediğiniz bir telefon varsa onu da mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ayrıca sorularınız olursa da yorumlarda yazabilirsiniz. Destekleriniz de benim için çok önemli. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.